Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Karşınıza bugün bir kahramanlık hikayesiyle çıkıyoruz. Modern zaman kahramanlarını çok uzakta aramaya gerek yok. Onların heykellerini dikmemiz de gerekmiyor. Bir zamanların savaşlar kazanarak kahramanlık payesini almış kahramanlarla özdeşleştirmemiz de gerekmiyor. O kahramanlar sizin aranızda, içinizde, belki yanınızda oturuyor, belki aynı mahalledesiniz, farkında değilsiniz. Büyük olaylar yapmaları, dünyayı kurtarmaları, savaşlar kazanmaları şart değil dedik. İşte bu programda böyle kahramanların hikayesini anlatıyoruz sizlere. Üstelik de bunların hepsi Türkiye'de. Türk insanı için çalışan, varını yoğunu koyan kahramanlar. Mehmet Selim Baki eskiden bir mimardı. Emeklilik günlerine kadar da iyi bir mimar olarak çalıştı. Emekliliğinden sonra mimarlığını bir kenara bıraktı ve sıradan bir emekli hikayesinin ötesine geçecek önemli bir uğraşa imza attı. Onun işi gücü çocuklar. Çocukları müzik aletleriyle buluşturuyor. Onların hayatında bir fark yaratmaya çalışıyor. Bugüne kadar belki de hayatında müzik aleti görmemiş çocukları müzik aleti sahibi yapıyor. Az şey değil, inanın. Gerçek kahramanlar bunlar işte. Bakın, bir kömürlükten dershaneye dönüşen bir yerde bir kahramanlık hikayesi nasıl destana dönüşüyor? Bu akordeon sesleri İstanbul'un Edirne Kapı semtinde bir bodrum katından geliyor. Bu müziğe nota verenlerse Edirne Kapı semti ve çevresinin küçük çocukları. Onların masal dünyası akordeonun küçük tuşlarında hayat buluyor. Burası Edirne Kapı'da bir bodrum dairesi. Daha doğrusu 4 yıl önce hiçbir anlamı olmayan boş bir bodrum dairesiydi. Bugünse çocukların hayallerinin notalarla vücut bulduğu bir müzik atölyesi. İstanbul'da daha çok alt gelir grubuna mensup ailelerin yaşadığı Edirne Kapı semtinde çocuk nüfusu da Türkiye ortalamasının üstünde. Ve çocuklar okuldan sonra kendilerini sokakların boşluğunda buluyorlar. Ancak çocukların bu amaçsız kaderini değiştirmek isteyen isimlerin gayretiyle çocuklar için notalı bir rota çiziliyor. Mehmet Selim Baki başarılı bir mimar. Yıllarca Almanya ve Türkiye'de birçok projeye imza attıktan sonra son yıllarda kendisini emekliye ayırmış. Ama o bu emeklilik günlerini de çocuklara adamaya karar vermiş. Okullarda sadece flütle verilen müzik eğitiminin yetersiz olduğunu düşünen Baki, özellikle gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarını müzikle eğitmenin iyi fikir olduğunu düşünmüş. Ve yıllardır aklında olan Barış için Müzik projesini bir bodrum katının ışığını yakarak işte böyle başlatmış. Barış için müzik hep eski bir hayalimdi, çocuklarla bir müzik eğitimi, böyle karşılıksız müzik eğitimi. 4 yılı aşkın süredir buradayız. İşte burada bu fırsat elimize geçti. Barış için
Tabii bu sadece bir müzik eğitimi projesi değil, bir ideolojisi var. Arkasında barış ve adalet fikirleri var. Zaten ismi oradan geliyor. Mehmet Selim Baki, Barış için Müzik projesi ilk olarak akordeonlar satın alarak başladı. Amacı çocuklara basit ve her yerde çalınabilen bir müzik aletiyle temel müzik eğitimi vermekti. Fakat o müzik aletlerini hazırlasa bile çocukları bulmak hiç de kolay olmadı. Bir bando, barış bandosu kurma hayalim vardı. Bunun bandonun özelliği her yerde çalınabilmesi, çok sesli, hiçbir tesisat gerektirmeden. Bu özelliğini akordeon tek bir enstrüman olarak bir nebze karşılayan bir enstrüman. Akordeon biliyorsunuz solo, bas ve ritmi aynı anda işte sağ ve sol elle kotaran bir alet, müzik aleti. Ve bu her yerde çalışabilmesi, sokağa taşınabilmesi çok önemli. En büyük zorluğu hakikaten başlama zorlukları, öğrenci bulmakta ki o öğrenci bizim toplumun alt gelir grubundan öğrencilerdi. Onun için birçok girişimlerimiz oldu. Bayağı zorluklarla karşılaştık. Sonra Umut Çocukları Derneği Başkanı Yusuf Kulcu arkadaşımızın kanalıyla bu okula geldik. Burası semt olarak her bakımdan bu iş için çok uygun bir yer. 4,5 yıl önce burada başladık. Şimdi 3 okulda, bu bölgede 3 okulda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmet Selim Baki çocuklara müzik eğitimi vermek için işe okulun bodrum katını bir müzik atölyesine çevirerek başladı. Tüm masrafları kendi cebinden yaparak sağlıklı bir müzik ortamı yarattıktan sonra ücretli eğitmenler tuttu. Her şey hazır olduğunda da çocukların kulağına notayı fısıldadı. Barış için Müzik projesi kapsamında bugün Edirne Kapı ve çevresinde 3 okulda gönüllü çocuklara müzik eğitimi veriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 300 çocuk bu proje sayesinde müziğin ritmiyle tanıştı. Dersler okul saati bittikten sonra başlıyor ve hiçbir ücret alınmıyor. 4 tane ücretli ve onlarca gönüllü öğretmen eşliğinde çocuklara başka türlü bir dünyanın kapıları aralanıyor. Siz üçünüz okuyun. Hafta içi 5 gün ders yapıyoruz çocuklarla. Şu an Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu'nda her gün ders var hafta içi. Ders çıkışlarında işte akşam dayanabildiğimiz sınır 5, oraya kadar çalışıyoruz. Yani çocuklar biraz bu konuda rahatlar. Her gün gelmeyebiliyor bazısı. Yani böyle kendi içinde bir sistem var. Ben hemen en kısa yoldan nota okumayı öğretiyorum çocuklara. Çocuklar buraya ilk geldikleri andan itibaren enstrümanla buluşuyorlar. Hiç geciktirmeden enstrümanın ne olduğunu ilk önce onunla iletişim kurmayı öğretiyoruz. Hiçbir şeyi geciktirmeden hemen notayı, akordiyonu hemen eğitimine başlıyoruz. Burada işte müzik eğitimi en doğru şekli neyse onu yani her yönüyle yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Bir sürü yönü var. Çocukların kendine olan güvenleri geldikleri zamanla şimdiki arasında çok büyük bir fark olduğunu görüyorum. Tabii bu sadece görebildiklerimden bazıları. Sonuçta çocuklar buraya geldiklerinde ellerine ilk akordeon aldıklarında, ilk bizimle çalışmaya başladıklarında bir misyon edinmiş oluyorlar aslında. İşte barış için bunu yaptıklarını biliyorlar. Ve zamanla biz burada bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında çok büyük bir değişim bu zaten. Arkadaşlarım buraya geliyorlardı. Ben de onlardan heves ettim. Aslında ilk geldim, 5. sınıfta gelmiştim.
Beni almamışlardı akordeon kursuna, basamamıştım baslara. Daha sonra tekrar denemek istedim çünkü bütün arkadaşlarım buradaydı. Daha sonra beni de aldılar ve çalmaya başladım. Şu an konservatuara gidiyorum. Viola ve akordeon çalıyorum. Biz öğrenci seçmiyoruz. Kesinlikle bir yetenek avcılığı veya bir virtüöz yetiştirme projesi değil bu. Tamamen çocukların demokratik hakkı olması gereken müzik sanat eğitimi alma haklarını işte okyanusta bir damla misali yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama tabii hiç seçmememize rağmen içinden özel çok yetenekli çocuklar çıkıyor. Onları ayrıca değerlendiriyoruz. Barış için Müzik projesinde çocuklara hayatlarına dair bir yön çizmeleri konusunda da yardımcı olunuyor. Kimi çocuklar müziği sadece hobi olarak yaparken kimileri bu proje sayesinde konservatuarı kazanmış ve müzik dolu bir hayata ilk adımlarını atmış. İlk buraya 4 sene önce gelmiştim, 10 yaşımda geldim. İşte 4 senedir buradayım, akordeonla başladım. İlk önce küçüklüğümden beri yani daha 3-4 yaşımdan beri ben ritim aleti çalıyordum, perküsyonla uğraşıyordum. Kendi çabamla falan. İşte şimdi akordeona başladım, nota eğitimi aldım. Malum Naci İlköğretim Okulu'nda bunun gibi bir yer açıldı, müzik atölyesi açıldı. Şimdi orada nota eğitimi veriyorum, akordeon eğitimi veriyorum. Şimdi benim öğrencilerim oldu yani. Önceden yani buraya gelmeden önce giderdik işte top oynardık, şey yapardık, ter içinde gelirdik evlere falan. Şimdi çok disiplin içinde olduk. Nasıl diyeyim, çalışmayı öğrendik. Böyle nereye gideceğimizi, nereye geleceğimizi, ne yapacağımızı daha önceden planlıyoruz. Daha iyi oldu yani hayatım. Çocuklardaki bu değişim aileleri de etkilemiş durumda. Önceleri bu müzik kursuna şüpheyle yaklaşmış olsalar da proje onların hayatında da koskocaman bir fark yaratmış. Nazmi şimdi 10 yaşında başladı. 3 sene mi 4 sene mi oldu buraya devam ediyor. Çok memnun kaldı yani. Aile olarak biz de çok memnun olduk. Çocuklar hiç olmasa boş sokaklarda gezmektense böyle bir çok güzel oldu. Çok yani çocuklar iyi bir şeyler öğreniyor. Şimdi Nazmi'yi diyeyim ki Nazmi maşallah benim çok durgun bir çocuk. Çok akıllı zeki ama çok durgun bir saygılı bir çocuktu. Hiç ümit etmezdim ki böyle bir şey olacağını. Hiç önceleri yani böyle bir şey oldu ama şimdi konservatuvar okuyor yani çocuk. Maşallah süper. Sınav olmuşlar maşallah 100 almış, 100 puan almış. Bu da bizi çok sevindirdi yani. Ben şimdi çocukken müziğe karşı çok büyük alakam vardı. Hala öyle. Çok seviyorum müziği. Okul müsamerelerinde hep Türk sanat müziği okuyordum. Çok küçüktüm. Benim ailem pek ilgilenmedi. Ve kızımın şu an bu eğitim alması beni çok mutlu ediyor. Kendi çocukluğumu onda görüyorum. Beni daha çok mutlu ediyor. Peki ileride konservatuvar öğrenimi görmesini istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Yani hangi dal olursa olsun, hangi müzik eğitimi olursa olsun müzik eğitimi almasını istiyorum. Babasıyla ben de zaten destek veriyoruz. İleride konservatuvara kadar okumasını istiyoruz yani. Kendi yaşamadıklarımı çocuğumun yaşamasını çok istiyorum. Böyle bize bir imkan verdikleri için Mehmet Hoca'ya, diğer bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha düne kadar sokakta amaçsızca büyüyen çocuklar bugün notanın izinde hayatlarına bir yön veriyorlar. Çaldıkları enstrümanlara hayat verirken müzik eğitiminin sadece flütten ibaret olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Onlardaki bu değişimi gören herkes şaşırıyor. Mehmet Selim Baki ise çevresinin şaşkınlığı şaşırtıyor. Yani bir şeyi karşılıksız olarak yapmak, bir de bunun üstüne para harcamak falan pek inandırıcı gelmiyor gibi geliyor insanlara. Öyle bir şaşkınlık seziyorum. Çocuklarına bırakacak en büyük miras belki böyle bir şey olabilir. Yani birkaç tane daha fazla mal mülk yerine böyle bir şey de bırakmak bu arada herhalde çok hoş olur. Biraz o gözle bakmaları lazım. Ayrıca
barış içinde yaşamak, huzur içinde yaşamak istiyorsak muhakkak bir şeyler yapmamız lazım. Bu kadar adaletsiz bir dünyada herkesin bir şey yapması lazım diye düşünüyorum. Almanya'daki Deutsche Bank tarafından her yıl en duyarlı sosyal sorumluluk projelerine verilen dünyaca ünlü Urban Age ödülü bu yıl Mehmet Selim Baki layık görüldü. Ama o ödülü uzaklarda değil, çocukların parmak uçlarında aramayı tercih ediyor ve hayallerini bir akordiyonun tuşları kadar sınırlı tutmuyor. İlk başladığımız okul bu okul. Önce yukarıda bir müzik odası vardı. Orada ve sınıflarda çalışıyorduk. Daha sonra okulun doğalgaza dönüşmesiyle açığa çıkan bir kömürlük, bayağı büyükçe bir yerdi. Orayı yaptık. İşte küçük çalışma kabinleri, bir solfej sınıfı, tamir atölyesi. O öyle bir model oluştu. Aynı şeyi benzer bir atölyeyi ikinci okulda öyle bir imkan olmadı. Öyle bir yer bulamadık orada. Üçüncü okulumuz Muallim Naci İlköğretim Okulu'nda da aynı böyle gördüğünüz atölyeye benzer bir atölye var. Bugüne kadarki bütün harcamalar benim kişisel birikimlerimden sağlanıyor. Yakında vakfımız kurulacak. Vakıf kurulduktan sonra tabii çocukların önünü de kesmek istemiyorum. Çünkü bu iş çok büyüsün istiyoruz. Ama esas istediğimiz bağış almak yerine bu tür işler yapmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara bilgimizi paylaşmak. Bizim hayalimiz bu işin bütün ülkeye yayılması. Bu konuda bir toplumsal bilinç oluşturulması. Mehmet Selim Baki, emeklilik günlerini hayattan koparak değil, yeni hayatlar yetiştirerek geçirmek istedi. Barış için müzik projesiyle yola çıktı. Çocuklara ruhun gıdasını öğretti. Küçük bir bodrum katından yola çıkarak yüzlerce öğrenciye ulaştı. Hem çocukların hem de ailelerin hayatında kocaman bir fark yarattı. Fark yaratanlarda Mehmet Selim Baki'nin hikayesini izledik bugün. Neşeli bir hikaye. Emeklilik günlerinde sadece oturmamanız ya da bulmaca çözerek geçmeyeceğinizin de bir hikayesi bu. Mehmet Bey gibi fark yaratan isimlerin etrafınızda olduğunuza inanıyorsanız programımıza nasıl katılacağınızı çok kısa bir aradan sonra Fark Yaratanlar programının kapanışında anlatacağım. Sevgili seyirciler, Sabancı Müzesi'nde The Seed salonundayız ve Fark Yaratanları bu mimari harikadan sizlere sunuyoruz. Gerçekten burayı gördünüz mü bilmiyorum ama burası şu anda mimari literatüre geçmiş bir salon ve biz de burada olmaktan çok memnunuz. Eğer siz de etrafınızda böyle isimler olduğuna inanıyorsanız başvuru çok kolay. www.farkyaratanlar.org'a bir giriyorsunuz ve bir form var, onu dolduruyorsunuz. Ya da hani olur ya, internet olmayabilir. Gerçi Türkiye'de 29 milyon internet kullanıcısı var ama olur olmayabilir. O zaman da 0212 249 23 14 nolu telefonu arıyorsunuz. Arkadaşlarımız bu programa nasıl katılacağınıza yardımcı oluyor. Yeni bir Fark Yaratanlar programında buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi